Artık lütfen bakın hocam, 19 yaşlarındaki şan dersi almış Twitch yayıncıları. Şan dersi almış Twitch yayıncıları. Bariton tenor. Göz atar mısınız? Atalım. Futbol Total TV'nin istediği bir şey. Besteyle. Evet, şimdi bir derdim var. Bariton tenor mu? Bariton yazıyor. Şan dersi almış Twitch yayıncıları. Tamam, hadi bakalım. Ben suyumu alıp geliyorum hemen. Evet, giriyor. Arkadaşlar twitch.tv Emre Yücelen hesabını takip edin. Yakın zamanda Twitch'ten de yayınlar yapmaya başlayacağım. Bir derdim var artık. Son derece güzel bir teknikle giriş. Daha geçen haftalarda bir kere daha gönderdiniz bu girişi, hatırlıyorum. Ben bir kere daha inceledim, daha fark etmemiştim. Giriş çok iyi. Bir derdim var artık. Son derece temiz. Son derece temiz. Pırıl pırıl. Tu, ta ayırmak. Nefes alarak ayırmak. Şimdi hani bana verdiğiniz gazın başta şan dersi almış Twitch okuyucuları falan diye. Ben sadece genel fikrimi söyleyeyim. Ses rengi çok güzel. Okuyuş çok güzel. Küçük bir iki fikir. Tu, ta ayırmak var ya. Ayırabilirsiniz. Yorum olarak yapıyor. Hani Mor ve Ötesi değil mi? Tu, ta, tu, ta. Belki böyle ayrılabilir de. Onu nefesle ayırdığınız zaman yarın öbür gün bu başınıza kötü alışkanlık olarak gelebilir. Çünkü bir süre sonra harfleri, heceleri ayırıp çok nefes almaya başlayabilirsiniz. Bu doğru bir şey değildir. Diyafram gelişiminizi zararlı etkiler. Bakın. Tu. Demek istediğim bu. Nefes alıyor tu ile tamam arasında. Yani prozodiyi bozuyor. Tu tamam için veya tu ta. Bakın nefes almadım. Alışkanlık olarak biz bunu aldırmamaya çalışırız. Çünkü bir derdim var artık, tutamam içimde, iki cümle var deriz. Cümle başlarında nefes almasını isteriz. İçimde gitsem. Gitsem, gördüğünüz gibi biri varsa öbürü de geliyor işte. Yani tu tamam içimde, git sem nereye kadar? Yani sem nereye kadar gibi bir anlam çıkıyor aslında. Parçayı siz hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar. Bu parçayı bilmeyen yok. Ya hiç bilmeseydiniz, bu yeni bir beste olsaydı, bu sözleri bir araya getirmeye çalışacaktınız. Ve anlamsızlaşabilirdi. Şu an hepiniz bildiğiniz için çok kolay anlıyorsunuz. Tamam içimde. Bakın kestim, tamam içimde çıkıyor. Sem nereye kadar? Sem nereye kadar? Kalsam neye yarar? Ses rengi nefis, okuma becerisi çok güzel, tekniği de güzel. Hiç anlatamam. Hiç anlamadılar. Acaba tenor olabilir mi arkadaş? Hiç anlamadım. Çünkü yani bu renkteki bir ses tenora yakın karakterli olması gerek gibi geliyor bana. Biraz yüksek bariton olabilir. Bakalım. Gönder. Herkes neden düşman? Herkes Gidiyorum. unuttuk hepsi. Aynı devam. Nefesini. Evet. Nefesini. Re. Çok güzel. Çok güzel. Tize çıkışta diyaframını kullanıp sesi daha ön bölgeye taşıması harika bakın. Çünkü buralarda hep file okuma dediğimiz, yani hafif ışırtıyla karışık okurken Nefesini. daha öne nefesini daha öne getirdi sesi. Müthiş. Gelme. Gel ve ardından açık ağız bir e. Gel. Gelme yanıma sen. Başka. Ağlar öyle. Çok güzel okuma. Çok. Başka. Hadi bakalım. Devam. Bir derdim var artık. Hayda, ikinci okuyucu girdi. Tamam içim. Evet, birazcık daha boğazını sıkarak ve ağız kapalıyla okuyunca ses işte arkaya gidiyor. Tamam. Da oldu. Yana doğru çok açtı ve gülümser pozisyonda kaldığı için tuta buraya gider bu. Tuta. Çünkü çok ilk okuyan arkadaş daha
ağız içi kullanırken bu haline dönüştü. Bu kadar pes renkte gülümsemek içimdeki sen nereye? daha dar okuyor ve bu darlık ona pes renklerde evet hani havalı bir okumanın başlangıcıdır bu stil ama seslerin kapalılaşmasına sebep oluyor ve lezzeti bence azalıyor. Ne kadar kalsam Ve gittikçe de yüklenmeye başlıyor. Her kapalı ağızda daha fazla yüklenmeye alıştığı için de sesler daha fazla entonasyon bozulmaya başladı bakın şuralarda. ne kadar kalsam Sürtone. neye yarar? Bakın o gülümsemenin sebebini işte demek istediğim buydu. Yani şimdi gülümseyerek kaldığınız zaman ses daha fazla boğaza kolay gidiyor. Ama bu şekilde bütün şarkıda alışkanlığınız yerleşirse de çıkması gereken doğru sesler çıkmamaya başlıyor. Hiç Gidelim. anlamadılar. Özgün okumalar. Ona hiçbir şey demiyorum. İki genç arkadaş son derece özgün, keyifli okumalar yapıyorlar. Ama hani iş daha iyi yani ben başka bir şeyden anlatmaya çalışıyorum. Yani siz izleyip hepsine hayran olup bayılabilirsiniz de. Bunun üstünde niye bayılıyorsunuz denecek bir şey yok. Gayet keyifli okuma çünkü. Ama hani böyle oturup inciklerseniz ya bak şöyle olursa daha iyi olur fikrini alırsanız Bak bu son Allah Allah bak bu ne oldu kora girdiler bak bu son birbirlerine destek oldular. Daire oyun yok. Bundan sonra ışık Yani yok. Hiçbir şey yok. Yok. keşke tek okusalardı. Bak bu tek tek duysaydık çünkü birbirlerinden çok destek aldılar. Bir derdim var. Bir derdim var. Bir derdim var. Tamam içimde. Yeah! Sol fa. Son derece temiz. İçimde bu şekilde çıktı. Bir derdim İçimde yani bu içimde şu şekilde kalıp çıkardığı şey birazcık böyle ağız içini gördüm. tamam Ama şuraya kadar her şey mükemmel. içimde. Şeyine bağlı. Okuma ne istediğine bağlı. Şimdi mesela mikrofonla düşünün. Çözelim. İçimde bu böyle kalacak. İçimde bunu şimdi alışkanlık olarak tizleştiğiniz zaman zaten kaçınılmaz böyle bir kaçma duygusu vardır. Aa gibi. Aslında hep davranış olarak biz öne doğru ve pozisyonumuzu da çok fazla kaybetmeden yani ne buluyorsanız bir şekilde önde kafanızı da öne doğru toplayarak bitirmenizi isteriz. Tamam siz alışkanlığınız burada bulabilirsiniz sesi ama zaman zaman buraya getirin. Bunu şu an okuyan arkadaş için demiyorum. Genel bir şeyden bahsettim. O bundan memnunsa ve bu şekilde canlı performanslarında kullanıyorsa kullanabilir. Ama yarın öbür gün bir orkestrayla okurken başka bir şey yapmak istediğinde yapamıyorsa onu da yapmak için çalışması onun için çok faydalı olur. Yani bu sesi her şekilde çıkarmayı geliştirin arkadaşlar. Yukarı kaldırıp da çıkarın, karşıya bakarak da çıkarın, eğilerek de çıkarın. Çıkarmayı geliştirin. Kendi gırtlağınızı, kendi ses yapınızı alıştırın her şeye. Ki sürprizleriniz az olsun hayatta. Son derece güzel çıkarmış çünkü. Gel. Vibrato da gelmiş sonunda. Kaç dakika? Bir derdim var. Tamam içimde. Bunun biraz kaçmasının sebebi tahmin ediyorum distortion'dan da kaçmaya çalışıyor mikrofondan. Çünkü çok yakın bağırırsa patlayacağını da düşünüyor. Ki şu an bile patlamış. Sonlardaki vibrato.
Hiç fena değil. Bir dert Son dönemde duyduğumuz en etkileyici internet performanslarından biri. Güzel. Gerçekten güzel. Okuma güzel. Beceri var. Derdim var artık tutamam içimde İşte bu. gizlesem ne Çok başarılılar arkadaşlar. Gerçekten başarılılar. Tebrik. nereye kadar kalsam ne Okumacılar arasında fark var yani. Kapşonlu arkadaşımızın okumasının son derece etkileyici olduğunu düşünüyorum. yarar hiç Teknik anlamda tabii ki. Yorum anlamında siz neyi seviyorsanız dinleyebilirsiniz. Ona benim lafım olamaz. hiç anlatamadım şey yok hiçbir şey yok Hafif de sonunda kirletiyor. Bu pozisyonda kirletmek kolay, hep söylüyorum zaten. Yeah. Her şekilde deneyin. Sesinizi çıkarmak için araştırmacı olun. Aynı kalıplara alıştırmayın kendinizi. Deneyin. Hayatınız böyle geçmeyebilir arkadaşlar. Yarın öbür gün müzikal becerinizi geliştirecek çok yer bulabilirsiniz. O nedenle de sesinizi hazır tutmak için deneyimleriniz olsun pek çok. Çok başarılı. Çok beğendiğim son dönemdeki genç performanslardan biri. Şahane. Gerçekten çok beğendim. Süper. Peki.